Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel suplayı çalışacağız arkadaşlar. Bunun için ben pamuk makrume kullandım. 3,5 numara tığ kullandım. Malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz başlayalım. Evet, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Biraz ipimizi şuradan fazla bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde sihirli halka yaparak 1, 2 ve 3 zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, evet 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde sıkılaştırıyoruz sihirli halkamızı ve şuradan bir tane ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi sayılarımıza dahil etmiyoruz ve şu ipimi buradan yürütebilirsiniz. İsterseniz sonra örgünüz bitince gizleme de yapabilirsiniz. Şimdi her ikili trabzanın başına 2 tane yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan ve sayımızı bu şekilde 24'e yükseltiyoruz. Bakın tekrar her birine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar her ikili trabzanın başına 2 tane aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Ve mevcuttaki sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın şuradaki kalan bu çektiğimiz zincirin. Onun için sondaki ilmek kaydırmanın yani ona yapmıyoruz. Sayarsanız da sayınız zaten 24 olması gerekiyor. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz ve aynı şekilde 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bir tane tek, bir tane çift batıyoruz. Tekrar bir tane tek, bir tane çift batıyoruz. Tekrar bir tane tek, bir tane çift batarak bu işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Evet, bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Tekrar sıramızın başında bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve 1, 2, 3 zincir çekerek başlıyoruz. Tekrar burada şimdi bir tane
çift batıyoruz. Aynı yere yani. Bir tane tek. Pardon, 2 tane tek batıyoruz. Şimdi tekrar bir tane çift. Bu şekilde hep ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 tane tek batıyoruz. Yine bu işlemi de sıra sonuna kadar yapıyoruz. Evet, 2 tek bir arttırma yaparak sıramın sonuna geldim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 1, 2, 3 tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane tek, bir tane çift batarak sıra sonuna kadar bu işlemi tamamlıyoruz. Evet, 3 tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Yine bir tane ilmek kaydırma yaparak kapatıyoruz ve 3 zincir çekerek diğer sıramıza başlıyoruz. Şimdi burada ilk başta bir tane arttırma yapıyoruz. Aynı yere çift ikili trabzan yapıyoruz ve 4 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde tekrar çift. Yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar bir tane çift, 4 tane tek, bir tane çift, 4 tane tek yaparak sıramızın sonuna gelelim. Evet, bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek yaparak bu sıramızın da sonuna geldik. Tekrar burada bir tane ilmek kaydırmayla sıramızı kapatıyoruz. 3 zincir çekerek bir sonraki sıramıza başlıyoruz. Şimdi 5 tane tek sık iğne tek ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane çift ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 5 tane tekli, bir tane çift yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Evet, 5 tek bir arttırma yaparak sıra sonuna geldim. Bir ilmek kaydırma yaparak sıramızı kapatıyoruz ve bu şekilde arttırma kısmımızı bitirmiş olduk. Şimdi bir tane zincir çekerek her ikili trabzanın başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, her ikili trabzanın başına bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna geldim ve tekrar bir tane, bakın şöyle sıramızın sonunda bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve yine aynı şekilde bir tane zincir çekerek bu sefer sık iğne yaptığımız her boşluğa bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şu şekilde bir yanındakine yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir yanındakine yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimizin üstünü ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, bütün sık iğnelerimizin üzerine ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna geldim. Bakın şimdi sıramızın sonunda şuraya değil de şuraya değil, şuradaki boşluğa bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz şu şekilde. Bak tekrar gösteriyorum burayı. Şuraya değil de şuradaki buğday başağı şeklindeki kısımdan bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve bakın şuradaki 1,
2 taneye atlayıp üçüncüye şu şekilde bir tane sık iğne yaparak atlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2 tanesini atlayıp bakın 1, 2 tanesini atlayıp üçüncü ilmeğimize şu şekilde bir tane sık iğne yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir, bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, 5 zincir, bir sık iğne yaparak sıra sonuna geldim ve sonuncudayım. Bakın şu şekilde hemen dibine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, bu şekilde 28 tane kutucuğumuz olacak arkadaşlar. Toplamda 28 kutucuğumuz var ve bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın, zincirimizin bir katından alarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir katından alarak tekrar sık iğne yapıyoruz ve buradaki ortaya kısma gelince bir tane alarak şu şekilde bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve böylelikle zincirimizin tepe noktasına gelmiş olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve diğer kutucuğun tepe noktasına bakın 1, 2 ve 3. zincirin tepesine batıyoruz. Ve bir sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde 1, 2, 3. zincirin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet, tekrar sıranın sonuna geldim. Bakın sonuncuda da 5 zincir çekiyorum ve şuranın tepe noktasına batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın şu kısma batarak bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve tepe noktasına gelebilmek için tekrar zincirimizin bir kanadına bir tane ilmek kaydırma, bir tane daha ilmek kaydırma ve bir sonrakine bir tane sık iğne yaparak zincirimizin tepe noktasına geliyoruz. Bakın bu şekilde zincirli olan kısmın 3. sırasına geldik ve burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekerek yine aynı şekilde 1, 2, 3 tepe noktasına batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tepe noktasına batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine aynı şekilde bu sıramızı da bu şekilde 6 zincir, bir sık iğne, 6 zincir, bir sık iğne yaparak tamamlayıp gelelim. Evet, 6 zincir, bir sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, pardon 1, 2, 3, 4, 6 ve bakın sıramızın sonuna geldik. Yine aynı şekilde şu kısma bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde bir kanadına 1, 2 ve üçüncü sık iğne yaptığımız kısmı bu sefer boşluğa yapıyoruz. Bakın şu şekilde boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyoruz. Ve boşluklara batıyoruz. Zincir başlarına değil, boşluklara batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Tekrar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ve tekrar boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Tekrar 7 zincir çektim ve yine aynı şekilde sıramızın sonuna
Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir üst sıraya çıkabilmek için zincirimizin bir kanadına 1, 2, 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Ve bir tane de sık iğne yaparak zincirimin ortasına geldim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirimizin tepe noktasına batıyoruz. Bakın burada 5 zincir çektim. Şimdi ikincide 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve aynı şekilde 1, 2, 3, 4. zincirin tepe noktasına batacağım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. zincirin tepe noktasına batacağım. Tekrar 7 zincir çekeceğim. Bakın 5 zincirle başladık. Sonra 7, sonra 5, sonra 7. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5, 7, 5 zincir, 7 zincir, 5 zincir, 7 zincir şeklinde kutucuklarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda 5 ile başlamıştık. 7 ile bitiriyoruz. 7 zincir çektim. Tekrar başladığım noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar zincirimin bir katına bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Ve bir tane de sık iğne yaparak zincirimin tepe noktasına geldim. Şimdi burada başına doluyorum ve diğer kutucuğa atlayarak şu şekilde 1, 2, 3 kez çekerek trabzan yapıyorum. Tekrar başına doluyorum ve 1, 2, 3 kez çekerek trabzan yapıyorum. Bakın tekrar başına doluyorum ve 3 kere de çekiyorum. Bu şekilde toplamda 13 tane trabzan yapıyorum. Bir kutucuğa 13 tane trabzan yapıyorum. 3 kere de çekiyorum. Başına doluyorum ve 3 kere de çekiyorum. Ve toplamda 13 tane trabzan yapıyorum. Sayalım bir. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Tekrar 11, 12 ve 13. trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bakın. Bir sonraki kutucuk 5'li zincirimizin olduğu kutucuk. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar başına alıyoruz ve diğer yandaki 7'li zincirin içerisine yine aynı şekilde 13 tane trabzan yapıyoruz ve 3 kere de çekiyoruz. Ve toplamda 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir kez daha göstereceğim. Diğer tarafa nasıl geçtiğimizi. Evet, her bir kutucuğumuzun içerisine 13 tane trabzan yapıyoruz. 3 kez çekiyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Tekrar 11, 12 ve 13. Bakın tekrar bir sonraki 5'li zincirimize geldik. Burada da 1, 2, 3. zincirimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer tarafa bir tane başına dolayıp diğer tarafa tekrar 13 tane trabzan yapıyoruz.
Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Sıramızın sonunda yine başladığımız noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve örgümüzü şu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın. Ters çevirdikten sonra şuradan ilmeğimizi alıp arkaya çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Ve bir tane zincir yapıyoruz dibine ve şuradaki hemen baştaki ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar bir yandakine ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar bir yandakine ilmek kaydırma. Sıranın sonuna kadar bütün zincirlerimizin, bütün trabzanlarımızın tepe noktalarına ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bakın. Şuradan ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde sıramızın sonuna kadar ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şu kısımda da aynı şekilde hiçbir yer atlamadan bütün buğday başağı şeklindeki kısımlara ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıp gelelim. Zaten bu artık son sıramız. Bu şekilde bitireceğiz. Evet, ilmek kaydırmalarımızı da yaparak sıra sonuna geldim. Bakın şuradaki çektiğimiz ilk zincirin tepe noktasına batıyorum ve bir tane ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Ve ipimi koparıp çekiyorum. Bakın bu aşamada şuradan ipimi sabitliyorum. Bakın tığımla ipimi çekerek sabitliyorum şu şekilde ve tekrar içerisinden alarak ipimi sabitliyorum. Ve ipimi artık istediğiniz kısımdan saklama yapabilirsiniz. Şu şekilde ilmeklerin arasından geçerek saklıyorum. Evet, fazla kalan ipimizi de kesiyoruz. Bakın şu an ütüsüz hali. Şöyle el ütüsü yaparak hafif size göstereceğim. Ilık ütüyle üzerine bez koyarak bu şekilde ütüleme yapabilirsiniz. Ve bu şekilde hazır. İstediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Bir tane yumaktan yaklaşık 2 tane çıkıyor. Şu şekilde. Evet, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni projelerimden haberdar olabilirsiniz. Takıldığınız, anlamadığınız bir nokta olursa da yorum kısmından yazarsanız her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize keyifli örmeler diliyorum.